Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biliyorsunuz kardeşler, Ramazan başlamadan önce o zaman da hatırlatmıştık. Fakat Ramazan'da fırsatımız olmadığı için yapamadık. Allah Azze ve Celle nasip etmedi. Genel itibariyle hemen hemen benim şu ana kadar tanıştığım Müslümanların çoğu davet fıkhıyla ilgili bir ders yapılmasını istiyorlar. Yani çünkü hepimiz diyorlar bir şekilde toplumun içerisindeyiz. Topluma davet yapıyoruz. Ve menheç olarak da öğrendik ki yani her işin başı ilimdir. Hani ilim olmaksızın yapılan her türlü iş mutlaka insana zarar olaraktan geri dönüyor. Çünkü cahilin yaptığı, ifsad ettiği her zaman ıslah ettiğinden daha fazladır diye. Biliyorsunuz biz daha önce de söylemiştik. Demiştik hangi iş olursa olsun. Bu davet olabilir, bu cihad olabilir, bu ilim olabilir, ilim talebi olabilir. Fark etmez. İnsan mutlaka o ilmin fıkhını öğrenmesi lazım. Yani onu nasıl yapacağını, Allah ve Resulünün onu en güzel şekilde nasıl yapıldığını gösterdiğini öğrenmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor فَعْلَمَ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. İslam alimleri bu ayet-i kerimeden bir hüküm istinbat etmişler. Mesela bunlardan bir tanesi kim? Bunlardan bir tanesi İmam Bukhari. İmam Bukhari sahihinde ilim babında şöyle bir başlık atmış. Bab el-ilmu qabla'l kavli vel amel. Sözden ve amelden önce ilim babı. Ve bu ayet-i kerimeyi o babın ilk ayeti olarak zikretmiş. Fe'lem bil ki ilim üzere ol ki ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye. Şimdi davet de bir amelse kardeşler. Davet de eğer salih amellerden bir amelse, öyleyse bizim bunun fıkhını da öğrenmemiz lazım. Yani biliyorsunuz hangi salih amel olursa olsun fark etmez. O salih amele başlamadan önce Müslümanın üzerine 2 tane vacip vardır. 2 tane farz vardır. Bunlardan birincisi nedir kardeşler? İhlastır. Çünkü her Müslüman yapacağı, öğreneceği, söyleyeceği her şeyden önce ihlasını bir kontrol etmesi lazım mutlaka. Sebep? Çünkü ihlassız yapılan amellerin hepsi hem Allah tarafından kabul edilmeyecek hem de kıyamet gününde insana vebal olarak insanoğlunun boynunda kalacak. Madem hem yaptığım amel kabul olmayacak hem de Allah Azze ve Celle o amelden dolayı bana azap edecek. Öyleyse o ameli hiç yapmam benim için daha hayırlıdır. İhlas. İkincisi ise o amelin sünnete uygun olmasıdır. Çünkü hangi amel olursa olsun yapılan amel sünnete uygun değilse Allah Azze ve Celle o ameli kabul etmiyor. Yani sen muhlis olabilirsin. Sadece Allah için davet yapıyor olabilirsin. Fakat senin davetin peygamberlerin davetine uymuyorsa, onların sünnetine muvafık değilse Allah Azze ve Celle senin yapmış olduğun davet amelini kesinlikle kabul etmiyor. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel yaparsa ve yaptığı o amel de bizim yaptığımız üzere değilse, yani peygamberin sünnetine muvaffak değilse Allah Azze ve Celle o ameli reddeder. Allah Azze ve Celle o ameli kabul etmez. Sünneti nasıl öğreneceğiz? İşte bilgiyle öğreneceğiz. Yani bu işin ilmini öğreneceğiz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetine nasıl muvaffak olduğunu bu şekilde öğrenelim. Şimdi kardeşler bu konuda yani tavsiye şuydu, kardeşlerin önerisi. Bir kitabı şerh edelim. Yani davetle ilgili bir kitabı alalım. O kitabı başından sonuna kadar şerh edelim diye. Şimdi ben kitaplara baktım. Birincisi kitaplar çok uzun. Yani böyle okumayla haftada bir gün bir dersle okumayla bitecek gibi değil kitaplar. İkincisi konuların dizimi çok fazla kafama yatmadı açıkçası. Yani belki bu benim pirpirikliğimden kaynaklanıyor, titizliğimden kaynaklanıyor. Fakat konuların dizimi, kitapların şeyi benim şeyime gelmedi. Çok hoşuma giden kitaplar da 2 cilt gibi, yani çok büyük kitaplar. Hani okumak mümkün olmayan kitaplar. Ben dedim inşallah Allah nasip ederse ben her hafta size böyle yazılı bir metin halinde getireyim. Hem o metin elinizde bulunmuş olsun hem de o metni beraber şey yapmış olalım, şerh etmiş olalım diye. İnşallah böylece başlayalım Allah'ın izniyle. Bismillah. Davet fıkhı dediğimiz zaman kardeşler kastettiğimiz şey şudur. Allah'a davet, tebliğ, nasihat, irşad, emri bil maruf, tezkir yani hatırlatma. Bu kavramların hepsini içine alır. Yani mesela biz diyelim bugünden sonra bir ders yapacağız. İşte biri dese ki yani biz davet fıkhını yaptık ama biz henüz emri bil marufu bilmiyoruz. Veya biz davet fıkhını öğrendik ama biz işte hatırlatmada fayda vardır ayeti gereğince öğüt vermek, hatırlatmak. Biz bunu bilmiyoruz. Veya işte ben bir Müslümana nasihat edeceğim. Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor şüphesiz ki din nasihattir. Biz nasihat meselesini öğrenmedik mesela. Öyle değil.
Yani yapacağımız ders Allah izin verirse eğer bu zikrettiğim kavramların hepsini içerisine alıyor. Davet, tebliğ, nasihat, irşat, emri bil maruf, bir de tezkir. Yani insanlara öğüt vermek, insanlara bir şeyleri hatırlatmak. Şimdi davet konusuna girmeden önce kardeşler, öncelikle şu konunun aydınlanması lazım. Yani şu ilk paragrafı ben inşallah size okuyayım ve bu konu aydınlanmadığı müddetçe davet meselesinin aydınlanması mümkün değildir. Allah Azze ve Celle, Allah Subhanahu ve Teala Resulleri Aleyhisselam ve kitapları insanlar arasında vuku bulan ihtilafların çözülmesi ve hakem olması için göndermiştir. Ayet-i kerimeyi okuyorum. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah onlara müjdeleyen ve korkutan peygamberler göndermiş. Onlarla birlikte insanlar arasında ihtilaf ettikleri hususlarda kendileriyle hükmetmek için hak olan kitabı da indirmiştir. Bakara suresi 213. ayet. Şimdi Allah Azze ve Celle bize burada neyi anlatıyor kardeşler? Bize burada şunu anlatıyor. Diyor ki, كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً İnsanlar tek bir ümmet idi. Ne demek insanlar tek bir ümmet idi? İbn Abbas tefsir ediyor. Yani diyor ki Nuh aleyhisselam ile Adem aleyhisselamın arasında 10 asır vardı. Ve bu 10 asrın hepsi tevhid üzereydi. Yani Allah Azze ve Celle'yi birliyorlar. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuyorlar. Böyle insanlar. Ne oldu diyor daha sonra? فَبَعَسَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdi. Niye peygamberler gönderdi? Çünkü insanlar Allah'a şirk koşmaya başladılar. İnsanlar Allah'ın istikameti olan takva yolunun dışına çıktılar. Ve Allah Azze ve Celle bu ihtiyaca binaen peygamber gönderdi. Bu nokta bizim için çok önemli bir mesele. Yani Allah peygamberleri niye gönderir kardeşler? Peygamberleri davet yapsınlar diye gönderir. Kavimler bozuldukları zaman, tevhidlerini zedeledikleri zaman, kavimler Allah Azze ve Celle'ye karşı fısk ile yeryüzünü fesada verdikleri zaman Allah Azze ve Celle yeryüzüne peygamberler gönderir. Peygamberlerin gelme gayesi nedir? Peygamberlerin gelme gayesi Allah'ın razı olmadığı bu ortamda insanları Allah'ın razı olacakları şeye davet etmesidir. Şimdi sen buradan ne anlarsın? Buradan şunu anlarsın. Sen de bir vakada yaşıyorsun ve sen yaşamış olduğun vakaya bakacaksın. Eğer senin yaşamış olduğun vaka kendisinde peygamber gönderilmesi gereken bir vakaysa öyleyse davetçilerin açığa çıkması gerekir demektir. Niye? Mesela şimdi kendi vakamıza bir bakın. Bizim vakamızda Allah'a şirk koşuluyor mu? Koşuluyor. Bizim vakamızda bid'atler din diye Allah Azze ve Celle'ye bid'atlerle kulluk ediliyor mu? Ediliyor. Bizim vakamızda insanlar fıskın ve fucurun her türlüsünü işliyorlar mı? İşliyorlar. Öyleyse bir peygamber gelmesi lazım. Bu demektir ki Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kurala göre insanlar tek ümmet olmayı, tek din olmayı bozmuşlardır ve mutlaka peygamber gelmesi lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber var mı kardeşler? Peygamber yok. Öyleyse peygamberin davasına varis olan insanların gelmesi lazım. Yani bu davaya varis olacak. Bu da şey değil ha. İşte bir alim, bir hoca, bir müştehit falan değil. Benim sensin yani. Çünkü hepimiz bu ümmetin bir ferdiyiz. Ve hepimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı dine sahip çıkmak zorundayız. Ben de, sen de, bütün Müslümanlar da ellerinden geldiği kadarıyla şu insanların bozulmuş olduğu ortamda ellerinden geleni ortaya koymaları lazım. Peki peygamberlerin yapmış oldukları iş nedir? Bakın buraya dikkat edin. Allah diyor onlarla beraber insanların arasında ihtilaf ettikleri hususlarda hakem olsun diye bir de kitap indirdi. Yani mesela insanlar diyelim nerede ihtilaf ediyorlar? Tevhid nedir, şirk nedir? Bid'at nedir, sünnet nedir? Fucur nedir, takva nedir? Bugün insanların arasındaki en büyük ihtilaf budur. Yani bu 3 madde insanların kendinde ayrılığa düştüğü ve beraberinde dinlerinin de ayrılığa düşmüş olduğu şeylerdendir. Şimdi burada bir sormak lazım. Allah Azze ve Celle bu kitabı niye gönderdi? Hakem olsun diye gönderdi. Peki kitap nasıl hakem olacak kardeşler? Size soruyorum. Yani mesela bir tane Kur'an-ı Kerim'i koyalım şuraya. Veya eğer kitap hakemlik görevi görecekse gidelim topluma bedava meal dağıtalım. Toplumun arasındaki sorunları çözelim. Yani mesele Kur'an'ın bizzat kendisi ise o zaman bizim çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Meal alacağız fazla fazla. Binlerce, milyonlarca. Sonra bu mealleri götüreceğiz, toplumun içerisinde dağıtacağız. Ondan sonra toplum bu mealleri okuyacak, aramızda hakem olacak. Tevhid, şirk konusunda ihtilaf ettiler, doğru olan budur. Bid'at, sünnet konusunda ihtilaf ettiler, doğru olan budur. Fucur, takva konusunda ihtilaf ettiler, doğru olan budur. Böyle bir şey yok kardeşler. Kitabın varlığı
insanların arasındaki sorunu çözmeye yetmez. Bir sonraki ayeti okuyorum bu sefer. Bu ihtilafı çözecek olan kitabın kendisi midir? Yoksa bu kitaba varis olan ümmet midir? Kur'an bu sorunun cevabını Fatır suresinde vermektedir. Ey Muhammed, estaizu billah, sana vahyettiğimiz bu Kur'an kendinden öncekileri tasdik eden hak kitaptır. Şüphe yok ki Allah kullarından haberdardır. Hakkıyla görendir. Sonra bu kitabı kullarımızdan, buraya dikkat edin, sonra bu kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak bıraktık. Şu var ki bunların içinde kendine zulmeden var. Bunların içerisinde muhtedil olan var. Ve Allah'ın izniyle hayır işlerinde koşturan öncü olanlar vardır. İşte bu miras Allah Azze ve Celle'nin büyük bir lütfudur diye. Şimdi bakın kardeşler, Fatır suresi 31 ve 32. ayetler, okumuş olduğum ayetler aslında insanların kafalarındaki bir problemi ortadan kaldırıyor. Peygamberlerin gelmiş olması problemlerin ortadan kalkması anlamına gelmez. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne kitap bırakması problemlerin ortadan kalkması anlamına gelmez. Ta ki ne zamana kadar? Birileri çıkacak, bu kitaba varis olacak. Diyecekler ki biz Allah Azze ve Celle'nin Fatır suresinde anlattığı gibi Allah'ın seçtiği kullarındanız ve Allah Azze ve Celle'nin kitaba varis kıldığı kullarındanız. Sonra bu kitabın hükümlerine insanları davet edecekler ve bu şekilde insanların arasındaki problemlerde kitap hakemlik görevi görmüş olacak. Maalesef Müslümanlarda ise bambaşka bir algı var. Yani Allah kitap gönderdi, tamam. Artık kitap var. Kitap apaçık. Allah Azze ve Celle'nin hücceti insanlara kaim olmuştur. Herkes gitsin dinini öğrensin. Tamam, bu doğru. Yani buraya kadarı doğru. Herkes kendi dinini kendisi öğrenecek. Fakat bu işi kim yapacak kardeşler? Yani kitap kendisi ayaklanıp gidip kendi davetini insanlara ulaştıramayacağına göre sahifelerden müteşekkil olan kitap dile gelip insanlara hakikati anlatamayacağına göre bunu sen yapacaksın, bunu ben yapacağım. Kitabı elimize alacağız. Önce kitapla gönlümüzü dolduracağız, kalbimizi dolduracağız. Kalbimiz azık olarak bu kitapla beslenmiş olacak. Ondan sonra dava yolunda, davet yolunda yola çıkacağız. Ve diyeceğiz ki bizler bu kitabın varisleriyiz ve bizler yeryüzünde bu kitabı ikame etmek, bu kitabı insanlara ulaştırmakla mükellefiz. Bakın kardeşler, bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Aramızdan bazıları davet yapması gerektiğini biliyor. Allah'ın yeryüzünde şahidi olduğunu, Allah bu ümmeti yeryüzünde diğer ümmetlerin aleyhinde ve lehinde şahit olsunlar diye indirdiğini de biliyor. Fakat sen ona sorduğunda sen niye davet yapmıyorsun? Niye hal diliyle, kal diliyle insanları Allah'ın dinine davet etmiyorsun? Sana diyebiliyor, benim bilgim yok. Ben kendim günahkar olan bir insanım. Ben zaten kendi dertlerimle meşgulüm diyebiliyor. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede kitaba varis kıldığı insanları anlatırken şöyle diyor. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Onların içerisinde nefislerine zulmeden insanlar vardır. Yani Allah nefsine zulmettiği halde bir Müslümanı kitaba varis kılmıştır. وَمِنْهُمْ مُعْتَدِلٌ Onların içerisinde mutedil, orta yollu. Yani ne çok hayırda öncü ne de nefsine zulmetmiyor. Ortaya %50 olanlar vardır. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ Onların içerisinde hayırda öncü olan insanlar vardır. Allah İslam ümmetini 3 parçaya ayırdı. Nefsine zulmedenler, yani günahkarlar, fasıklar, orta yollu olanlar ve hayırda öncü olanlar. Her işte en önde koşturanlar. 3 kısma ayırdıktan sonra fakat Allah Azze ve Celle bu 3 kısım arasında hiçbir ayrım yapmadan biz bunların hepsini kitaba varis kıldık dedi. Biz bunların hepsini bu kitaba varis kıldık. Yani bütün Müslümanların mirası nedir? Kitaptır. Amel edeceği, harcayacağı, insanların arasında yayacağı tek kaynak onların ellerinde Allah'tan onlara kalmış olan Kur'an'dır. Onun için bahaneleri elimizin tersiyle bir kenara iteceğiz. Ben bilmiyorum, ben günahkarım, ben insanlara davet yapamam vesaire. Allah Azze ve Celle böyle bir özrü bizden kabul etmiyor. Her birimiz, iyimiz de kötümüz de, kaliteli olanımız da olmayanımız da Allah Azze ve Celle tarafından bu kitaba varis kılınmıştır. Bu kitabı ona miras olarak bırakılmıştır ve her birimizin bunu mutlaka yerine getirmesi lazım. Şimdi bir de kardeşler size soruyorum özellikle. Hani çok önemli bir mesele olaraktan bu önümüzde duruyor. Şimdi her bir insan bir tane bahaneyle Allah'a davet görevini terk ederse kim bu görevi yerine getirecek?
Yani senin işin var, benim karım sorunlu, öbürünün çocukları problemli, öbürünün ahlaki zaafları var, bir öbürü konuşmayı bilmiyor, bir öbürü işte anlatırken sinirli. Peki tamam güzel. Kim peki bu daveti yeryüzünde insanların arasında yayacak? Yani her birimiz kendi mazeretimizi düşünürken şunu düşünemiyoruz. Yani benim mazeretim olduğu gibi benim dışımdaki insanların da mazereti var. Ve ben bir mazereti kendime bahane edip Allah'ın bana yüklediği sorumluluktan kaçındığım zaman öbür kardeşim de bir mazereti bahane edip o da Allah'ın ona yüklendiği bir sorumluluktan kaçınmış oluyor. Peki bu durumda bu dine insanları kim davet edecek? Şimdi biz şöyle inanıyoruz, örnek veriyorum, size söylüyorum bunu. Var olup kendini İslam'a nispet eden insanlar, bunlar sapık olan insanlar. Bunlar insanları Allah'a davet etmiyorlar. Bunlar insanları Allah'ın dininden başka bir şeye davet ediyorlar. Tevhid diye insanları şirke davet ediyorlar. Sünnet diye insanları bid'ate davet ediyorlar. Cemaat diye insanları hizipçiliğe davet ediyorlar. Güzel. Madem buna inanıyoruz, madem diyoruz bu insanlar sapıklık üzeredir. Peki bu kalan yani var olan bu insanları Allah'ın dinine o zaman kim davet edecek? O zaman biz davet edeceğiz. Hak taife kimse, kendini hak üzerinde gören insan kimse, kitaba varis olan insan da odur. Öyleyse insanları Allah'a ve Allah'ın dinine davet etmek zorunda olan insan da aynı zamanda beraberinde o insandır. Bahaneciliğe gelince senin bahanen olduğu gibi benim de bahanem var. Benim bahanem olduğu gibi diğer kardeşimin de bahanesi var. Peki bu şartlarda size soruyorum. Allah'ın dinine insanları kim davet edecek? Adam yok. Hani kralın bir tanesi bir gün demiş ki herkes şu benim sarayımın bahçesinde bulunan havuza bir kova süt döksün. Herkes bir kova süt döksün. Benim bahçemde bulunan havuza bir kova süt döksün. Sabah da demiş ki bütün halkı toplayın. Neticeyi görelim. Sabah bir gelmişler ki havuz su dolu. Havuzda su var sadece. Kral birini çağırmış, yaşlı bir amcayı. Amca demiş sen ne döktün? Demiş ben su döktüm. Niye su döktün? Demiş bir tek ben su döksem, diğerleri hepsi süt dökse bir havuzun içerisinde benim dökmüş olduğum suyu kim fark edecek yani? Mümkün değil. Öbürünü çağırmış sen ne yaptın? Ben de aynı mantıkla su döktüm. Ben de su. Havuz hepsi su dolmuş. Şimdi emin olun Müslümanların durumu da bundan farklı değil. Herkesin bahanesi var. Yani birinin dediğim gibi çocuğu problemli, birinin karısı problemli, birinin işi var, birinin borcu var. Bir başkasının işte anlatamama sorunu var. İyi de kardeşim her birimiz bu havuza suyu dökersek bu havuz ne zaman sütle dolacak? Mümkün değil. Onun için kardeşler hangi bahanemiz olursa olsun en kötü halükarda Allah Azze ve Celle'nin isimlendirdiği gibi nefsine zulmeden kullarındanız. Nefsine zulmeden kullardan olsak dahi Allah Azze ve Celle bizi bu kitaba varis kılmıştır. Ve biraz önce okuduğum ayeti hiç unutmayın. Eğer bir daha peygamber gelebiliyor olsaydı mutlaka şu zamanda bir peygamberin gelmesi gerekirdi. Çünkü peygamberin gelme sebeplerinin hepsi yerine gelmiştir. Peygamber gelmeyecek. Allah Azze ve Celle peygamber gelmediği zaman peygamberin arkasında hakem olsun diye kitap bıraktı. Bu kitap da kendi başına insanların arasındaki problemleri çözemeyeceği için, sayfalar dile gelemeyeceğine göre Allah Azze ve Celle bu ümmetten seçtiği insanları, yani seni, onu, bunu Allah Azze ve Celle bu kitaba varis kıldı ve bu insanlar mutlaka bu kitaba varis olaraktan insanları Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmeleri gerekiyor. Burada varis olarak seçilen bu insanlar en hayırlı ümmettir. Onlara bu vasfı kazandıran ise Allah Subhanahu ve Taala'nın davet görevini ifa etmeleridir. Bakın hemen aşağıda bir ayet-i kerime var. Buraya tekrardan yazmadım. Ali İmran suresi 110. ayet. Allah Azze ve Celle İslam ümmetine diyor ki: "Kuntum hayra ummetin uhricet lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi ve tenhauna 'anil munkeri ve tu'minuna billah." Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani Allah Azze ve Celle bu ümmete hitap ediyor. Şu ana kadar ne kadar ümmet gelmiş geçmiş hepsini gözünüzün önüne getirin. Siz bu insanlar için seçilmiş olan en hayırlı ümmetsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Niye peki? Yani biz niye bu insanlar için seçilmiş en hayırlı ümmetiz? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Çünkü insanlara iyiliği emredersiniz ve insanları kötülükten alıkoyarsınız. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi hayırlı ümmet yapmasının sebebi bizim Muhammed'e tabi olmamız,
veya sırf ona iman etmemiz ismimizin Müslüman olması değildir. Kim Allah Azze ve Celle'nin emri bil maruf görevini ifade eder, nehy anil münker görevini ifade ederse en hayırlı ümmet olma vasfını da beraberinde kazanmış olur. Aksi halde bunu elde etmesi mümkün değildir. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşler? Bu şuna benziyor. Bakın 2 tane örnek vereceğim size. Bir, diyelim ki bir şehirde yaşayan çok zengin bir adam düşünün. Yani bir ülkenin padişahını düşünün. Padişah vefat etmiş ve demiş ki ben bütün mal varlığımı, benim yanımda bütün değerli olan şeylerimi falanca adama miras olaraktan bırakıyorum. Düşünün adam da miras bıraktı. Adam da diyor ki ya bak gel git adam sana miras bırakmış git bu mirasa sahip çık deniyor. Adam diyor ki vallahi uğraşamam şimdi o kadar malla, o kadar parayla, o kadar toprakla kim şey yapacak? Kim uğraşacak? Böyle bir adama deli raporu çıkarırlar. Yani burada bakın çok değerli bir insan, çok değerli bir varlık size bir şeyi miras bıraktığında velev hiçbir şey de geride bırakmasa ona mirasçı olma ismi bile şeref olaraktan insana yeter. Yani mesela falanca padişahın varisi şu adamdır. Yani sana geride hiçbir şey bırakmasa bile ona varis olma ismi bile insana şeref olaraktan yeter Allah'ın izniyle. Veyahut da mesela sana deniyor ki ikinci bir örnek. Bütün şu yeryüzünde gelmiş geçmiş insanların arasından gel sana en değerli ödülü vereceğiz ve seni bunların arasındaki en hayırlı adam olaraktan seçeceğiz. Yani bütün insanlığa ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki Ahmet oğlu Mehmet yeryüzündeki en hayırlı adamdır. Diyelim sen diyorsun valla uykum var bugün benim tatil günüm. Veyahut da işler çok yoğun. Veyahut da borç var. Veyahut da bizim kadın hasta kadını hastaneye götüreceğiz. Ondan dolayı ben bu şerefi, bu ödülü almak istemiyorum diye. Emin olun davetten yüz çeviren insanlar yani şu verdiğim örneklerde nasıl düşündüyseniz ya böyle bir akılsız insan yeryüzünde var olabilir mi? Emin olun ki davetten yüz çeviren insanlar bu vermiş olduğum örneklerden farklı değillerdir. Yani düşünün alemlerin Rabbi olan Allah sana diyor ki yeryüzünde benim en değerli parçam peygamberden sonra bıraktığım kitaptır. Yeryüzünde benim en değerli parçam peygamberden sonra bıraktığım kitaptır. Gel seni buna varis kılayım. Gel bunu miras olaraktan sana bırakayım ve sen bunu Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki varisi ol diyor Allah. Sen diyorsun işte valla bizim işler çok yoğun. Valla işte bizim hanım hasta, bizim çocuklar problemli ben gelemem. Davetten yüz çeviren insanın durumu budur. Veya Allah Azze ve Celle sana diyor bak gelmiş geçmiş milyarlarca insan var. Sadece senin döneminde 6-7 milyar insan yaşıyor. Gel, bugün gel benim huzuruma. Seni bu insanların içerisindeki en hayırlı insan seçeyim. Diyeyim ki Ahmet oğlu Mehmet yeryüzündeki en hayırlı adamdır diyor sana. Sen diyorsun vallahi ya Rabbi bugün bizim ödemeler var. Bu ödemelerden dolayı şeyde olmamız lazım. İş yerinde olmamız lazım gibi falan. Davet de böyledir kardeşler. Vallahi davetten yüz çeviren insanlar, daveti önemsemeyen insanlar, İnsanları Allah'a davette ellerinden geleni ortaya koymayan insanlar bu verdiğim örnekteki insanlar gibi husrana uğramış olan insanlardır. Öyleyse kardeşler her birimiz bunu bileceğiz. Allah'ın dinine davet yapmak Allah'ın dinine bir şey kazandırmaz. Sen kendi nefsine iyilik yaparsın. Allah katında değerin artar. Bu bir sonraki derslerde inşallah gelecek. Ben şu anda sadece hatırlatma babından söylüyorum. Bu seni Allah'ın en değerli parçası olan Kur'an-ı Kerim'e varis kılar. Bu seni yeryüzündeki insanların içindeki en hayırlı insan mertebesine ulaştırır. Onun için Allah Azze ve Celle'ye davetten, insanlara emri bil maruf yapıp nehy anil münker yapmaktan basit gerekçeler bizi alıkoymasın. Biraz önce saydığım gibi belki birçoğunuzun gülmesinin sebebi de hani biliyorum çünkü hayatımızın içinde olan şeyleri söylüyorum size. Ya kadın hastaydı, iş var, ödemeler var, borç var, ev aldım, taksiti var. İşte araba aldım, ödemeleri var, bono var, şu var, bu var. Bir türlü bitmiyor. Çekler, senetler başımızı yedi. Hem dünyamızdan bizi ettiler, o ayrı bir mesele. Yani o çek parçalarına, o senet parçalarına kölelik yapmaktan dünyadan da bir lezzet alamıyoruz. Yani sabah 8'de işe gidip akşam 9'da 10'da eve gelen adamın önüne bıldırcın etiyle kudret helvası koysan ondan bir lezzet almaz. Yani o yorgunlukla, o sıkıntıyla o adamın önüne dünyanın en güzel kadınını koysan, en saliha kadınını koysan gözü bile görmez o adamın. Allah'ın insan için yarattığı nimetlerden de istifade edemiyoruz. Beraberinde bu köleliğini yaptığımız kağıtlar bizi ahiret hayatından da mahrum ediyor. Allah Azze ve Celle'den alacağımız ödüllerden de bizi mahrum ediyor. Onun için akıllı olan insan nefsini muhasebe eden insandır.
Allah Azze ve Celle'nin kendine verdiği hayırları düşünen ve bunlardan mahrum olmamak için elinden geleni yapan insandır. Burada kardeşler bir soru soralım. Yani şöyle diyelim ki bu ümmetin hali ortada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra riddet hadiseleri vuku bulmuşken nasıl en hayırlı ümmet olabiliriz? Şimdi biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle bize diyor ki kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz insanlara çıkarılmış ve insanlar arasındaki en hayırlı ümmetsiniz diyoruz. Şimdi beraberinde mesela biz Yahudileri eleştiriyoruz. Örnek veriyorum. Diyoruz ki Yahudiler dediler ki nahnu ebnaullahi ve ahibbauhu. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız ve biz Allah Azze ve Celle'nin çocuklarıyız. Veya diyoruz Yahudiler dediler ki قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Dediler ki ateş bize sayılı günler dışında dokunmayacak. Biz niye eleştiriyoruz Yahudileri kardeşler? Diyoruz ki sizin gibi peygamberlerine hainlik yapan, sizin gibi peygamberlerini orta yerde bırakan, sizin gibi peygamberlerini katleden insanlar nasıl Allah'ın sevgili kulları olacaklar? Diyoruz. Fakat öbür taraftan da diyoruz ki bu ümmet İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Peki bu ümmet peygamberi vefat ettiğinde %90'a varan bir rakamla irtidat etmedi mi? Mürted olmadı mı? Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde yalancı peygamberlere tabi olmadı mı? Zekatı inkar etmedi mi? Bu insanlar ettiler. Veya şu gün günümüzde kendine ümmet diyen insanlara bir bakın. Bizim inancımıza göre bu insanların çoğu şirk üzerinedir. Bu insanların çoğu bid'at üzerinedir. İslam dini üzerine değillerdir misal. Peki bununla beraber nasıl biz en hayırlı ümmet oluyoruz? Yani kendini bu ümmete nispet edenlerin çoğunluğu eğer hali ortadayken, zikrettiğimiz şekildeyken ki bırakın kendi zamanımızı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen akabinde daha onun mübarek cesedi soğumadan insanlar hani وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا fevç Allah'ın dinine girdiler. Peygamberimiz vefat etti. Fevç Allah'ın dininden çıktılar bu sefer. Yani akın girdikleri gibi bu dinden, akın da bu dinden geri çıktılar tekrardan. İrtidat ettiler. Peki biz nasıl en hayırlı ümmet oluyoruz o zaman? Bunun cevabı neredeyse mütevatir seviyesine ulaşmış olan hadislerde işte meşhur Taifetül Mansura hadisi dediğimiz hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize bildirilmiş. La tezalu taifetun min ummeti qaimeten bi emrillah. Zahireten bi emrillah. Benim ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar sürekli hakkı ayakta tutan, başka bir rivayette Allah'ın dini uğruna savaşan, başka bir rivayette Allah'ın dinini zahir bir şekilde yaşayan bir topluluk bulunacaktır. Kıyamet gününe kadar hangi nesil gelirse gelsin onların arasında böyle bir topluluk bulunacaktır. La yedurruhum men halefehum ve la men hazelehum. Ne onlara muhalefet edenler onlara zarar verecekler. Yani mesela onlar azınlık, onlara muhalefet eden insanlar çoğunluk. Yani yeryüzünün %90'ı, %80'i siz yanlışsınız, siz aşırısınız, siz batıl bir yoldasınız diyor. Bu onlara zarar vermez. Çünkü onlar gönüllerini Allah'a bağladıkları için insanların onların haklarında söylemiş oldukları olumsuz şeyler onlara zerre kadar zarar vermez. Bilakis imanlarını artırır. Yani bilirler ki hak üzerindedirler ki İnsanların çoğunluğu onlara muhalefet ediyor. وَلَا مَنْ خَزَلَهُمْ. Onları yarı yolda bırakanlar da onlara zarar vermez. Yani onlarla beraber yola çıkıp fakat yolun belli bir noktasında onları terk eden, onları yüzüstü bırakan insanlar işte herkes bir dökülüyor, biz de artık bu işi bırakalım demezler kesinlikle. Kendi işlerine azimle, sebatla kendi yollarında devam ederler. Peki kimdir bu kardeşler bu insanlar? İşte okumuş olduğumuz hadiste olduğu gibi önünüzdeki kağıtta da var. Benim ümmetimden hakkı ikame edecek bir taife kıyamete kadar var olacaktır. Onları yardımsız ve yarı yolda bırakanlar, onlara muhalefet edenler veyahut da onlara zarar vermeyeceklerdir. Bu hadisi bu lafzıyla İmam Bukhari ile İmam Müslim rivayet etmiş. Bakın dikkat edin kardeşler, insanların içerisinde bir taife. Yani insanların kendini ümmete nispet edenlerin hepsi değil. İnsanların içerisinden bir taife hak üzerine olacak, kalan insanlar bozulacak. Şimdi biz burada şu soruyu soracağız. Kimin telefonu çalıyor? Senin telefonun da bizi ders yapmaktan alıkoymaz. Özürlerimiz bizi davetten, senin telefonun da bizi dersten alıkoymaz. Şimdi diyelim, diyoruz ki insanların çoğu sapıtmış.
Bunların arasından çok az bir topluluk hak üzere sebat ediyor beraberinde. Peki o zaman Müslümanın üzerine vacip olan nedir kardeşler? Bu hak taifeden olmak için elinden gelen her şeyi yapmaktır. Bakın işte burada Allah Azze ve Celle bize beyan etti. Fakat ondan sonra sorumluluğu bizim üzerimize yükledi. Yani tamam, bütün insanlar sapıtacak, bütün insanlar küfre girecek. Beraberinde çok az bir taife hak üzerine sebat edecek. Ve bunların adı Taifetül Mansura'dır. Hatta başka bir rivayette peygamber bunlara garipler diyor. Biliyorsunuz İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki Bede'el İslamu gariben ve seyaudu gariben fetuba lil guraba. Bu din garip olarak başladı. Tekrar garip olarak dönecek. Ne anlatıyor burada peygamber kardeşler? Bu din garip başladı. Bu dinin garipliğinden kastı ne? Hani Amr İbni Abese anlatıyor. Diyor İmam Müslim rivayet ediyor yine. Ben peygambere geldim diyor. Sen kimsin dedim diyor. Ben nebiyim dedi diyor. Sen kimsin? Ben nebiyim. Yani kim seni gönderdi? Allah beni gönderdi. Neyle gönderdi? Namaz kılmak, putları kırmak, Allah'a ibadet edip şirk koşmamak ve akrabalık bağlarını gözetmekle beni gönder dedi. Peki seninle beraber kim var dedim diyor. Hurrun ve abd. Bir tane köle var. Bir tane köle var. Bir tane de hür var. Yani bir Hatice annemiz var. Bir de Zeyd var. Bir Ali var. Bir Zeyd var. Başka kimse yok. İslam garip olarak başladı. Bede'el İslamu gariben ve seyaudu gariben. Yeryüzünün her bir parçasında şu kavimde 2-3 tane Müslüman var. Gıfar kabilesinden 2 tane var. Medine'de Amr İbni Abese var. Mekke'de 4 tane var. Mekke'nin yakınındaki bir köyde 1 tane var. Dinin garip başlaması böyledir. Şu an günümüzde olduğu gibi falanca şehirde parmakla sayılan Müslüman var. Çünkü peygamber öyle diyor. Bede'el İslamu gariben ve seyaudu gariben. Tekrardan gurbetine geri dönecek. Aynı haline geri dönecek. İşte bu şehirde 4-5 tane var. Orada 100 tane var. Orada 1000 tane var. Sayılı şekilde Müslümanlar var. Sahabe sordu. Guraba kimdir ey Allah'ın Resulü? Şimdi sahabe düşünüyor hani ben de gariplerden miyim yoksa değil miyim? Peygamber Aleyhisselatü vesselam cevap verdi. اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ. Onlar ki insanların bozduklarını ıslah edenlerdir. Yani kalan insanların hepsi bozguncudur. O insanlar bozgunculuk yapmıştır. Guraba kimdir guraba? Peygamber Aleyhisselatü vesselamın müjdesine nail olanlar insanların bozduğu şeyleri ıslah eden insanlardır. Öyleyse kardeşler Taifetül Mansura'dan olmak istiyorsak, Peygamberimizin müjdelediği gariplerden olmak istiyorsak şöyle bir yeryüzüne bakacağız. İnsanlar neyi bozuyorlar? Tevhidi bozuyorlar. O zaman insanları tevhide davet edeceğiz. Tevhidi ıslah edeceğiz ve insanları tevhide davet edeceğiz. İnsanlar neyi bozuyorlar kardeşler? İnsanlar Peygamber Aleyhisselatü vesselamın pak sünnetini bozuyorlar. Bid'atlerini sünnet diye, din diye yeryüzünde yayıyorlar. Öyleyse biz ne yapacağız? Bidat konusunu ıslah edeceğiz. Yeryüzüne Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sünnetlerini yayacağız. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü vesselamın müjdelediği Taifetül Mansura'dan ve bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü vesselamın müjdelemiş olduğu garipler taifesinden olacağız. Devam ediyorum kardeşler. Son maddeyi söylüyorum inşallah bu dersimizle alakalı. Bu dediğim gibi genel olarak bunu davete giriş dersi olaraktan kabul edin. Yani bu yaptığımız dersi davete giriş olaraktan kabul edin. Davet ve tebliğ ümmetin kimliği olduğu gibi bireysel bir sorumluluktur aynı zamanda. Veda haccında ki bunu hem İmam Bukhari hem de Müslim bize naklediyor veda haccını peygamberimizin biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dikkat edin. Burada bulunanlar bulunmayanlara iletsin. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam insanlara yaptığı son konuşmada insanlara bir takım sorumluluklarını hatırlattı. Bazı şeylerden insanları nehyetti. Ondan sonra dönüp insanlara dedi ki dikkat edin. Burada bulunanlar burada bulunmayanlara hatırlatsın. Yani burada Peygamberimiz bize şunu öğretti Aleyhisselatü vesselam. Davet aynı zamanda bilen insanın bireysel bir sorumluluğudur da. Yani mesela şimdi biz burada hepimiz diyelim bir şeyler öğrendik. Tevhide dair, dinimize dair, takvaya dair bir şeyler öğrendik. Şimdi buradan çıktık. Diyelim ben düşünüyorum. Diyorum ki yani benim bunu insanlara anlatmama gerek yok. Niye? İşte falanca hoca var, filanca hoca var. Onlar zaten anlatıyorlar. Onlar gittikleri yerde davet yapıyorlar. Misal böyle bir şey yok kardeşler. Peygamberimiz insanların içerisinde bu yanlış algı oluşmasın diye
Dikkat edin diyor. Yani önce dikkatlerini çekiyor. Burada bulunan insanlar burada bulunmayanlara aktarsın. Bizler dinini öğrenen insanlar olarak ister bu tip genel sohbetlerde, ister biraz daha özel sohbetlerde, ister daha ilmi derslerde fark etmez. Dinini öğrenen Müslümanların dinini öğrenmeyen Müslümanlara bildiklerini aktarmaları onların üzerine vaciptir. Aynı zamanda dinden bir haber olan toplumu İslam dinine davet etmek de Müslümanların üzerine vaciptir. Ondan dolayı davet bizim hem ümmetimizin bir kimliğidir. Yani biz davet yaptığımız, emri bil maruf ve nehy anil münker yaptığımız için Allah Azze ve Celle bizi hayırlı bir ümmet kılmıştır. Bu bizim ümmet kimliğimizdir. Aynı zamanda davet beraberinde kardeşler her bir bireyin, ümmetin içerisinde var olan bireyin kişisel sorumluluğudur da. Bakın kardeşler davet nedir? Vallahi bugün Allah Azze ve Celle davet vesilelerini o kadar çok kolaylaştırmıştır ki mesela hepiniz iş yerlerinde çalışıyorsunuz. Örnek veriyorum size. Her hafta bir tane dersi güzelce dinleyip ezberleseniz yani bir şeyler okuyup hazırlamanıza gerek yok ha. Dünya kadar Müslüman davetçi var ve bunların dünya kadar yaptığı hazır dersler var. Yani hazır lokma var önünüzde. Her hafta bunlardan bir tanesini dinleseniz, güzel bir şekilde o gün boyunca o dersi dinleyip anlasanız, ondan sonra sabah iş yerine giderken otobüste bir tane adamı tutup onu anlatsanız, iş yerinde her yemek paydosunda bir tane adamı gözünüze kestirip onu anlatsanız, haftada bir gün bir komşunuzu evinize davet etmek suretiyle onu anlatsanız, ayda bir gün veya haftada bir gün bir akrabanızı ziyaret etmek veya bir akrabanızı davet etmek suretiyle onu anlatsanız, şöyle oturup zihninizi yoklasanız, eski arkadaşlardan kim vardı? Ortaokuldan, liseden, üniversiteden tanıdığım kimler vardı? Bunların bir listesini yapsanız, sonra bunlara ulaşacak adresleri bulsanız ve her ay bir tanesiyle kontak kurup bu adama sadece gidip daveti anlatsanız, her Müslüman bu sorumluluğunu yerine getirse, emin olun hac mevsiminde Peygamber aleyhissalatu vesselamın sesi nasıl ki Mekke'nin semalarında yankılanıyordu. Ondan sonra da müşrikler kendi memleketlerine döndükleri zaman Peygamberin kötü reklamını yapacağız derken Peygamberimizin davetini aleyhissalatu vesselam yeryüzüne yayıyorlardı. Biz de aynı şekilde en azından bu davetin ilk adımı olan davetin yeryüzünde yayılmasını sağlamış oluruz. Bakın kardeşler davete icabetten önce yeryüzünde davetin önce bir yayılması gerekiyor. İster iyi reklam olarak ister kötü reklam olarak fark etmez. Ama davetin mutlaka yeryüzünde yayılması lazım. Mesela şimdi diyelim ki siz Bağcılar'dasınız. Yani ne zaman davet yapılmış olur? Bağcılar'da herkes sizden konuştuğu zaman. Falanca yerde insanlar var. Hani Muhammed diye biri çıkmış. İşte şunu anlatıyor. Babayla evladın, toplumla çocuğun, kardeşle kardeşin arasını birbirinden ayırıyor. Dedikleri zaman o gün demek ki sizin davetiniz artık insanların arasında yayılmıştır. Bu da nasıl olur? Bu da insanların icabet edip etmediğine bakmadan insanları Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmekle olur. Ve bu da dediğim gibi bizim kimliğimizdir. Yani hem ümmet olaraktan hem de bireysel olaraktan kimliğimizdir. Şu gerçekten üzücüdür. Düşünün ki Allah bizlere kendisinin dinine şahitlik etmemiz için bize böyle bir fırsat vermiş. Hani hatırlarsanız geçen derslerimizde de anlatmıştım. Bu ümmet yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Ya bu çok büyük bir şey ya. Peygamberimiz sahabeye dönüyor diyor. Entum şuhadaullahi fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Mesela düşünün. Diyelim ki bir tane kral, bir tane cumhurbaşkanı bir mahkemede bir problem oldu. Dedi ki gidin Ahmet oğlu Mehmet'i çağırın o benim şahidimdir. Yani bu nasıl büyük bir şeref. Hani çok önemli bir meselede, çok önemli bir davada, çok önemli bir şahıs size güvenmiş, sizin yalan söylemeyeceğinizi düşünmüş ve sizi şahidi olaraktan davet etmiş. Bu şeref bile insana yeter. Düşünün ki bu dünya ehlinin insana bahşetmiş olduğu bir şereftir. Bununla beraber Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünde şahitleri kılmış. Tevhide şahitlik yapın diyor. Yeryüzünde insanlara Allah'ın dinini anlatın diyor ve ben de sizi yeryüzünde kendi şahitlerim kabul edeyim diyor. Yukarıda anlattığım gibi sizi kendi kitabıma varis kılayım diyor. Sizi 6-7 milyar insanın içerisinden seçilmiş ve en hayırlı insan olaraktan isimlendireyim diyor. Fakat Müslüman dediğimiz gibi gereksiz bahanelerle Allah Azze ve Celle'nin bu şerefinden yüz çeviriyor. Onun için başta kendi nefsime, sonra sizlere nasihatim. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin bize nasip etmiş olduğu bu şereften kendimizi mahrum etmeyelim. Ve dediğim gibi davet için bahane yoktur.
herkes öbürü süt döküyor diye getirip havuza su dökerse emin olun ki havuz suyla dolar günümüzde olduğu gibi zaten. Herkes bir diğerinin bu sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünerekten davet sorumluluğundan imtina ediyor. Ve maalesef yeryüzünde bu kadar Müslüman kardeşimiz olmasına rağmen ama yeryüzünde davet yayılmıyor beraberinde. Allah Azze ve Celle bizi sözü dinleyen ve sözün en güzeline tabi olan kullarından eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.